Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çiçekli süveteri çalışacağız. Ben X small ve small bedene uyumlu yaptım. Siz daha büyük bedenlerde isterseniz videonun içerisinde nasıl yapacağınızla ilgili bilgiyi paylaşıyor olacağım. Süveterim için 350-400 gram yeterli oldu ipim benim için. Bu şekilde ölçüsünü de vereyim sizlere. 42 santim boyu oldu ve 42 santim de eni oldu. Ön ve arka kısmım aynı ölçülerde zaten. Kolunu da şu şekilde dikişten ölçeyim. Bu da 34,5-35 santimde kol ölçüm oldu. Hadi o zaman videomuza geçelim. Süveterim için ben Hobbyum'dan almış olduğum bu şekilde X Large Mercerize koton ip kullanıyorum. 50 gramlık ölçüsü. Bundan ne kadar yeterli olacak şu anlık bilmiyorum. Videomun başında sizlerle bunu paylaşacağım. 3,5 milimde tığ kullanıyorum. Siz elinizin ayarına göre tığ numaranızı ve ip numaranızı ayarlayabilirsiniz. Aynı markayı kullanmak zorunda değilsiniz. Koton ip kullanmanız yeterli olacaktır. Kolaylıklar diliyorum. Evet, süveterim için öncelikle böyle bir parçaya ihtiyacım var. Bu benim ön ve arka kısmım olacak. Ben bir tanesini bu şekilde hazırladım. Sizlerle ölçülerini paylaşayım. 40 santim eni oldu. 42 santimde boyu oldu. Bu small bedenin ölçüleri. Siz medium yapmak isterseniz bunu 17 zincir daha fazla yapacaksınız. Eğer large yapmak istiyorsanız 17 daha arttıracaksınız. Bu şekilde 17'şer arttırarak daha büyük parçalar elde edebileceksiniz. Hadi yapımıza geçelim artık. Öncelikle 102 tane zincir çekiyorum. Bu benim small beden için olan ölçüm. Siz eğer medium yapacaksanız 102 değil de 119 olarak, yani 17'şer arttırarak zincirlerinize başlayabilirsiniz. 102 zincirimi çektikten sonra 2 tane daha zincir çekiyorum. Bu üst sırama geçmek için kullanacağım bunu. Burada ilk zincirimi 3 zincir atlıyorum bu şekilde. 4. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Buradaki köşedeki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Bu sıramda 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum ve 6. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen Pardon. Yanlış yere baktım galiba. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlıyorum. 6. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane yan yana sık iğne yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. 6. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan yana 4 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. Böyle. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir atlıyorum. 6. zincirimin üzerine bir tane, ilk sıram biraz zor oluyor zincir üzerine yaptığım için, bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum ve buraya da bir sık iğne batarak 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane atlıyorum. 6.'sına ipimi üzerine doluyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine
bir tane ikili trabzan yaparak 4 tane yan yana ikili trabzan elde ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlıyorum. 6. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha yaparak üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde 3 tane sık iğne, 5 zincir, 4 tane ikili trabzan, 5 zincir, 3 tane sık iğne, 5 zincir, 4 ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Burada 3 tane sık iğne yaptım. 5 zincirimi çektim. En başta zincirimle birlikte 2 tane ikili trabzan yapmıştım. Zincirimi de sayarak ipimi üzerine doluyorum. Burada 5 tane atlıyorum. 6.'ya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. En son 7. zincirime de, son zincirime de bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Birinci sıramı tamamlamış oluyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen dibine değil, yanındaki yani ikinci trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirlerimin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğuma ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğuma üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Burada başlarken 5 tane zincirimle birlikte 5 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Burada 3 tane sık iğnemin olduğu yere geliyorum. İkinci sık iğneme, ortadaki sık iğnemin tepesine tığım batırıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğuma, zincirlerimin olduğu boşluğa ipimi üzerine dolayarak 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İpimi üzerine doluyorum. Burada 4 tane ikili trabzanımın en baştaki birinci ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da 4 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen 2 tane ikili trabzanımı atlıyorum ve 3. ikili trabzanımın aşağıdan sayınca 4. ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda buradaki ile birlikte 4 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Burada sık iğnelerimin olduğu yere geliyorum. İkinci sık iğneme, ortadaki sık iğneme tığım batırıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincirimin olduğu boşluğa geliyorum. Buraya bir tane ikili trabzan, aynı yere ikinci ikili trabzanımı, aynı yere üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk trabzanımın tepesine de 4. ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 trabzan atlıyorum ve son trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincirimin olduğu boşluğa geliyorum. Buraya 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk yaptığım trabzanla birlikte trabzanın tepesine yaptığım trabzanla birlikte 4 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. Burada 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Burada 3 tane sık iğnemin ikincisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirlerimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa ikinci ikili trabzanım, ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepesine de 4. ikili trabzanımı yapmış oluyorum. 1,
2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 tane trabzan atlıyorum. Son trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa ikinci ikili trabzanım, aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Yani bu şekilde sık iğnelerimin üzerine bir tane sık iğne, ikincisine zincirlerimin üzerine 4 tane ikili trabzan, 3 zincir, 4 tane ikili trabzan, 4 zincir çekiyorum. Sık iğnemin üzerine bir sık iğne, 4 zincir çekiyorum. 4 tane ikili trabzan, 3 zincir çekiyorum. 4 ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 3 sık iğnemin üzerine bir sık iğnemi yaptım. 4 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Başlangıçta 5 tane ikili trabzanla başlamıştık zincirimizle birlikte. Burada da yine zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimin üzerine 3 tane ikili trabzanımı yapmış oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan ve ipimi üzerine doluyorum. Zincirimin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 5 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk şuradaki ilk boşluğuma, ilk trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü sırama bu şekilde geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada ipimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın üzerine, son trabzanımın yani 5. trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin oraya geçiyorum. Zincirimin olduğu boşluğa buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimin üzerine 3 tane ikili trabzan ve trabzanımın üzerine de bir tane ikili trabzan yaparak 4 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen karşıdaki zincirimin şuradaki sık iğnemi atlıyorum. Buradaki zincirimin olduğu yere bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum zincirimi. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 4 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada hemen yanındaki zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki trabzanlarımın son trabzanına, 4. trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirime geçiyorum. Zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaparak 4 tane ikili trabzan elde ediyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen sık iğnemi atlıyorum. Karşıdaki zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan, takıldı. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha, aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaparak zincirimin olduğu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve trabzanımın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğuma trabzandan sonraki zincirimin olduğu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada son trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir ikili trabzan, aynı yere 2 tane ikili trabzan, aynı yere 3. ikili trabzanı da yapıyorum ve toplamda 4 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 4 tane ikili trabzan, 4. trabzanın üzerine 2 zincir, 4 ikili trabzan, 4. trabzanımı ilk trabzanın üzerine yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ortadaki zincir boşluğuma bir sık iğne, 4 zincir çekiyorum. Trabzanlarım 4 trabzanım, 2 zincir, 4 trabzan, 4 zincir, bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum.
Evet, sıra sonuna geldim. Burada 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çektim. Burada en başta bir tane sık iğne ile başlamıştık. Buraya da ilk zincirimin tepesine, yani 5. trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. 4. sırama geçiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk zincirlerimi atlıyorum. Hemen yanındaki 2 tane zincir yaptığım yere ipimi üzerine doluyorum. Bu ikisinin ortasındaki boşluğuma 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Burada ipimi üzerine doluyorum. Burada bir tane sık iğne yapmıştık. Sık iğnemin yandaki zincirine, yani yandaki boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum ve yanındaki zincirimin olduğu boşluğa bir sık iğne yaparak 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Burada ipimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimi atlıyorum şurayı. Şu 2 tane zincir çektiğim yere, 2 trabzanımın ortasına tığım batırıyorum. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4 tane ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada trabzanlarımı atlıyorum. Sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Sık iğnemin yanındaki zincirimin olduğu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. 2 sık iğnem oldu. Yanındaki zincirlerimin olduğu boşluğa tığım batırıyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada 2 zincirimin olduğu boşluğa tığım batırıyorum. Bir ikili trabzan, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, aynı boşluğa 3 ikili trabzan, aynı boşluğa 4. ikili trabzanımı da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen sık iğnemin olduğu yere bir sık iğne yapıyorum ve yanındaki zincirimin üzerine bir tane sık iğne yaparak 3 tane sık iğne elde ediyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 2 tane zincirimin olduğu yere, yani şöyle 2 tane zincirimin olduğu yere 4 tane ikili trabzan, sık iğnemin olduğu yere 5 zincir çekiyorum. Sık iğnemin olduğu yere 3 sık iğne, 5 zincir çekiyorum. 4 tane ikili trabzan, 2 zincirimin olduğu yere 5 zincir çekiyorum. Sık iğnemin olduğu yere 3 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimin üzerine 5 tane zincir çektim. Burada ipimi üzerine doluyorum. Başlangıçta 8 tane zincir çekerek başlamıştık. Burada da 5 tane zincirimi çektim. Sık iğnemin, alttaki sık iğnemin üzerine ipimi üzerine dolayarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5. sıramda bu şekilde, pardon 4. sıramda bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. 5. sırama geçiyorum. Örgümü çeviriyorum. Aynı boşluğuma, ilk boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen ilk zincirimin olduğu boşluğa şuraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepesine 4. ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buraya trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada
Yine aynı yere 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak 4 tane ikili trabzanımı elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada 3 sık iğnemin olduğu noktaya geliyorum. Buradaki ikinci sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirlerimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, aynı boşluğa 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Ve ipimi üzerine doladım. Trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak 4 tane ikili trabzanımı elde etmiş oluyorum. Burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 tane trabzan atlıyorum ve son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirimin olduğu boşluğa 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzanımı bu şekilde elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada 3 tane sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Şöyle buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnemden sonraki zincirimin tepesine bir tane, aynı boşluğa 2 tane, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve trabzanın üzerine de bir tane trabzan yaparak 4 tane yan yana trabzan elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 tane trabzanımı atlıyorum. Son trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğuma geçiyorum. Zincirimin olduğu boşluğa 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak burada da 4 tane yan yana ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 4 zincir çekiyorum. Buradaki 2 tane sık iğnemin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde devam ettiriyorum. Sık iğnemden sonra 4 zincir çekiyorum. Zincirimin olduğu boşluğa 3 tane ikili trabzan. İlk trabzanımın tepesine 4. ikili trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, 4 tane ikili trabzan, 4 zincir, 1 sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Burada sık iğne ile başlamıştık. Başlangıcımızda 4 tane zincirimi çektim. Burada alt sıramda 8 tane zincir çekmiştik. Buradaki 1, 2, 3. zincirimin tepesine tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 2, 3. 5. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 6. sırama başlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen buradaki boşluğuma, zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 4 tane ikili trabzanım oluşuyor. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada hemen 3 tane zincir yapmıştık. Bu zincirimin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada 4. zincirimin son trabzanımın dördüncü trabzanın son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin olduğu boşluğa bir ikili trabzan, ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma ikinci ikili trabzanım üzerine doladım. Aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yaparak 4 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyorum burada. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen karşıda sık iğnemden sonraki zincirimin olduğu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanım, aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 4 tane ikili trabzanımı oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 3 zincir yaptığım boşluğa 2 trabzanın arasındaki 3 zincirime tığım batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen buradaki 4. trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan, zincirimin olduğu boşluğa
1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak 4 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Buradaki zincirimin, sık iğnemden sonraki zincirimin boşluğuna 1, 2 trabzan, aynı yere 3. trabzanım ve ipimi üzerine dolayarak ilk trabzanımın tepesine 4. trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada hemen 3 tane zincirimin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada yine işlemlerime aynı şekilde devam ediyorum. 3 zincirimin olduğu boşluğa bir sık iğne, 4 tane zincir, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan, 4 zincir, 1 sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, 6. sıramın sonuna geldim. Burada bir tane sık iğne yaptım, 4 zincir çektim, ipimi üzerine doladım. Buradaki 4. trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada başta 5 tane ikili trabzanla başlamıştık. Yine aynı şekilde bitiriyoruz. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirlerimin ortasına bir tane ikili trabzan, aynı boşluğuma 2 tane ikili trabzan, aynı boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanımı elde etmiş oluyorum. Bu şekilde 6. sıramı da tamamlıyorum ve 7. sırama geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu da 7. sıramda ilk sıramda uyguladığımı uygulayacağım. Yani artık sıralarımı tekrar ederek devam edeceğim. İpimi çeviriyorum. Bu sıramı da göstereyim sizlere. Daha sonra ki sıralarımı siz videodan tekrar izleyerek ya da modelinize bakarak devam ettirebilirsiniz. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki ikili trabzanımın tepesine, şuraya değil, şuraya atlıyorum. Buradaki tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane ikili trabzan olarak saymış oluyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada bir tane sık iğnemin olduğu yere bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki buradaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma bir sık iğne yaparak 3 tane sık iğnemi yapmış oluyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada 2 tane zincir çekmiştik. Oraya atlıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma bir ikili trabzan daha. Aynı boşluğuma 3 tane ikili trabzan ve aynı boşluğuma 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Şuradaki trabzanlarımı atlıyorum. Sık iğnemin yanındaki zincirimin olduğu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin olduğu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne yaparak 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki 2 zincirimin olduğu boşluğa 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada sık iğnemin olduğu boşluğun yanındaki zincirime boşluğuna bir sık iğne, sık iğnemin tepesinde bir sık iğne ve yanındaki boşluğa bir sık iğne yaparak 3 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde 2 zincirlerimin olduğu yere 4 tane ikili trabzan, sık iğnelerimin olduğu yere 3 tane ikili trabzan 3 tane sık iğne yapıyorum. Aralarda 5'er tane zincir çekerek sıra sonuma geliyorum. Sıra sonuma geldim. 3 tane sık iğnemi yaptım. 5 zincirimi çektim. Burada başlangıcımda 2 tane ikili trabzan yaparak başlamıştım. Bu sıramda da ipim üzerine doluyorum. Ve 4. burada 5 tane trabzan yapmıştım. 4. trabzanımın tepesine bir tane,
ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin tepesine de bir tane ikili trabzan yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum ve üst sırama çıkıyorum. Üst sıramda ikinci sıramdaki aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde daha sonrasında üçüncü sıramdaki işlemi, daha sonrasında dördüncü sıramdaki bu şekilde örgümü devam ettirerek böyle çiçeklerimi oluşturuyorum. Sadece siz yeter uzunluğa geldiğinizde başlangıç sıranızın buradaki yani 6. sıramdaki, hatta ilk sıramdaki gibi olması gerekiyor. Pardon, 6 dedim, 7. sıramdaki gibi olması gerekiyor. Bu şekilde yeter uzunluğa gelelim. Ben de sizlere sıra sayımı o zaman vereyim. Evet, arka parçam için yeter uzunluğa geldim. 37 sıra model sırası oluşturdum. En son yapmanız gereken bu şekilde ilk başta başladığımız sıradaki modeli, yani 2 trabzan, 5 zincir, 3 sık iğne şeklinde olan modelimizi denk getirmek. Siz ölçülerinizi daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Önemli olan nokta en son sırayı bu şekilde bitirmek. Bir tane zincir çekiyorum burada. Zincirimi çektiğim yere, yani ilk trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımı geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada zincirlerimin olduğu yere 5 tane zincirim vardı. Zincirlerimin olduğu yere 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her sıramı, her zincirimin üzerine, her ilmeğimin üstüne birer tane sık iğne yapıyorum. 5 oldu. Burada sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Yandaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Burada yine 5 tane zincirim var. 5 zincirimin üzerine 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5. Ben 4 tane ikili trabzanımın olduğu yere geliyorum. Burada her bir trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak, birer tane sık iğne yaparak 4 tane sık iğne elde ediyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimin üzerine, zincirlerimin üzerine 5 tane sık iğne, sık iğnelerimin üzerine birer tane, bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum ve artık arka ve ön motifimi bu şekilde, ön parçamı bu şekilde tamamlıyorum. Kolların da bilgisini vereceğim. Arka ve ön parçam için 102 zincirle başlamıştım. 2 tane ekstra zincir çekerek 104 zincir yapmıştım. Bunda da 85 zincirle başlıyorum. 2 tane kenarlarda zincir çekerek modelime başlıyorum. Yani arka ve ön parçamdan 17 zincir eksik oluyor. Siz daha büyük ölçülerde yaptıysanız 17 zincir eksik yapacaksınız kollarınız için. Ben 32 model sırası yaptım. Siz daha uzun kol istiyorsanız daha uzun motifler elde edebilirsiniz. Bu şekilde ama önemli olan nokta yine ilk baştaki gibi 2 tane trabzanla başlayarak 5 zincir çekerek 3 tane sık iğne yaparak bitirmek. Bunda farklı olarak son sıramı sık iğnelerle geçmiyorum. Bu şekilde kollarımızı da hazırlayalım ve parçalarımızı alıp birleştirme kısmımıza geçelim. Birleştirmem için öncelikle ön ve arka parçamı alıyorum. Ön parçamı düz gelecek şekilde koyuyorum. Yani şu sık iğnelerin düz olan tarafı bana doğru bakıyor. Diğer parçamı alıyorum, arka parçamı. Bunu da sık iğneler ters gelecek şekilde, yani ters düz olarak koyuyorum. Yani ön kısımları birbirine bakacak şekilde tersten birleştirmemi yapacağım. Öncelikle burada iki kenarı birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sık iğne sayıyorum. Burada hemen 4 tane ikili trabzanımın ön kısmına denk gelmiş oluyor. Buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Burada arkadakine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sayıyorum. 15.'ye işaretleyicimi takıyorum. Burada da yine aynı kısma denk gelmiş oldu. Bunu bu şekilde birleştireceğim. Diğer tarafıma geliyorum. Burada da yine 15 sıra sayıyorum. Şuraya denk getiriyorum yani. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Arkadakinin de yine 15.'sine denk getiriyorum. Siz omuzlarınızı daha geniş isterseniz, yaka kısmınızı daha kapalı isterseniz de yine o şekilde ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Birleştirmemize geçebiliriz.
Birleştirmeyi dediğim gibi ters kısımlarından yapacağız. Bu şekilde bir tane öncelikle zincir çekiyorum. Tığımı buradaki ilk sık iğneme batıyorum ve hemen karşısındaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Bu da zincirimi içerisinden geçiriyorum. Şurada ipimi de içerisinde yürüteyim. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma, aynı sık iğnelerime tığımı tekrar batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya batıyorum. Karşısındaki sık iğneme geçiyorum ve hemen oraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne, karşısındakine geçiyorum, bir sık iğne ve bir batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buraya batıyorum. Karşısındakine batıyorum ve buraya ipim çıktı. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İkisini birlikte çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İkisini birlikte çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve karşısındakine ikisini birlikte çekerek bir sık iğne yapıyorum. İplerimi artık bırakıyorum, onu kesebilirim. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bu şekilde ve karşısındakine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere de son sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi bu noktada koparıyorum. Birleştirmem bu şekilde düz taraftan bu şekilde gözükmüş oluyor. Diğer tarafta da yine aynı işlemi uyguluyorum ve kolları birleştirmeye geçiyorum. Kolum için modelimi bu şekilde düz koyuyorum. Düz tarafını içe katlıyorum böyle. Burada hemen orta noktayı belirliyorum. Şuradaki, yani burada ortadaki sık iğnelerimin ikincisine denk gelmiş oluyor. Burada ikinci sık iğnemi şuradaki köşeme şu şekilde işaretleyiciyle sabitliyorum. Bu şekilde tekrar katlıyorum. Hemen katlıyorum. Bu şekilde uzatarak gelen buraya sık iğnemin şuradaki motifimin, yani model sıramı sayayım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. modelime denk gelmiş oluyor. Burada sık iğnem var köşeden. Buradaki sık iğneme bir işaretleyici takıyorum ve karşısındaki köşeme bir işaretleyici takıyorum. Aynı işlemi burada da uyguluyorum ve köşemdeki zincirimin tepesine burada işaretleyicimi takıyorum. Ben birleştirmemden önce parçalarımı ütüledim. Siz de ütüleyip gelebilirsiniz. Bu şekilde kollarımın birleştirmesine de geçelim. Kollarımın birleşimi için yine bir tane zincir çektim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepesine ve karşısındaki sık iğneme tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. Burada bir tane zincir yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Karşısındakinin yine aynı noktasına batıyorum. Ve burada bir sık iğne yapıyorum. Ben yanındaki trabzanıma geçiyorum. Buraya tığımı batırıyorum.
ve karşısında zincirime denk gelmiş oluyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya ve karşısındaki zincirimin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya ve karşısındaki boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Artık burada 3 zincirime denk gelmiş oldum. Burada zincirime batıyorum ve karşısındaki hemen şurada bir boşluğum var. Oraya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine birleştirmemi de bu şekilde kolun köşesine kadar tamamlıyorum. Köşe kısmımızı göstereceğim. Evet, köşe noktama geldim. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum. Buraya da karşılıklı olarak bu şekilde şuraya hemen batıyorum. Şuraya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum buradan ve hemen karşısındaki şuradaki şuradaki sık iğneme batıyorum. Böyle. Şöyle bir de götüreyim aradan. Hemen yan kısmına geçiyorum artık. Bu şekilde denk gelerek karşılıklı denk gelecek yerlere sık iğnelerimi yaparak birleştirmemi tamamlıyorum. Kol birleştirmemi. Kolumun köşesinde tekrar buluşalım artık. Köşe kısmıma geldim. Buradaki zincirime de tığımı şimdi batıramadım. Batırıyorum ve karşısındaki sık iğneme tığımı batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu noktada ipimi artık koparıyorum. Bu şekilde diğer kolumuzu da aynı şekilde birleştiriyoruz. Böyle kol kısmımızın birleştirmesini tamamladık. Arka ve önlü olan birleştirmesini bu şekilde arka ve ön kısmımızı uç noktalarına karşılıklı olarak getiriyoruz. Buradan başlıyoruz şu şekilde ve bu kolumuzun köşesine kadar birleştirmelerimizi yine sık iğnelerle tamamlıyoruz. Ben göstereyim size başlangıç kısmını. Yine bir zincir çekiyorum. Burada uç noktalarına, ön ve arka kısmının uç noktalarına buradaki ilk trabzanımın köşesine yine tersten yapıyorum bu işlemimi ve karşısındaki ilk trabzanımın köşesine şuraya tığımı batırıyorum. Şimdi çok katlı ip olunca böyle katlanabiliyor. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yanındaki boşluklara bu şekilde karşılıklı denk gelecek şekilde sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Böyle gösterememişim galiba. Bu şekilde karşılıklı olarak denk gelecek şekilde sık iğnelerimizi böyle tamamlıyoruz. Köşemizi birleştiriyoruz ve kol kısmımızın altına geçiyoruz buradan. Alt kısmımızda sık iğnelerle birleştiriyoruz. Aynı işlemi karşı taraftaki kolumuzda da uyguluyoruz ve artık süveterimizi tamamlıyoruz.